Birincisi, eve geldiğinde tebessümle eşine selam vermek. Birinci görevimiz bu. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Enes'e bu nasihati yapmıştır. Ailenin yanına gittiğin zaman selam ver, bereket olur buyurmuştur. Bereket olmayan evde hırgür çok olur. Evvela tebessümle selam vermek. İkincisi, arkadaşına karşı yaptığı güzel muameleden fazlasını hanımına yapmak. Arkadaşlarımızla çok iyi geçiniyoruz. Arkadaşlarımızın her şeyine katlanıyoruz ama hanımımızın hiçbir şeyine katlanamıyoruz. Olmaz. Yarın öbürsü gün Allah korusun bir yatağa düş. Seninle kim ilgilenecek? Hanımın ilgilenecek. Üçüncüsü, Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirirken hanımına yardımcı olmak. Sabah namazına kaldırmak, tesettürü için nasihatte bulunmak, namazı kılmaları için gayret sarf etmek. Yani evinde İslam'ın yaşanması için gayret göstermelidir. Hem kendisi hem de ailesine destek olmalıdır. Dördüncüsü, hanımının akrabalarına, özellikle de anne babasına karşı saygılı olmak. Eğer sen anne babana saygılı davranılmasını istiyorsan evvela bunu sen yapacaksın. Bu çok önemlidir. Eşinin anne babası kendi anne babası gibidir. Mesela kişi eşinden boşanmış olsa bile kayınvalidesiyle hala mahremdirler. Bir arada oturabilirler, çay da içebilirler. O mahremiyet düşmez. Ebedidir, müebbettir. Beşincisi, aile içinde alınan kararlarda hanımıyla istişare etmek. Güzeldir. İstişare etmek. Efendimiz Aleyhisselam Ümmü Seleme annemizle istişare etmiştir biliyorsunuz Hudeybiye'de. Dolayısıyla istişare etmek güzeldir. Bazı mesela duyuyoruz. Adam bir iş yapmış, çok büyük bir iş yapmış, hanımının hiçbir şeyden haberi yok. Ama herkes biliyor olayı. Bu olmaz. Ne yapar? Sevgiyi ortadan kaldırır. Altıncısı, hanımıyla hoş sohbet edip tatlı dille konuşmak. Yani bağırmadan, hakaret etmeden sohbet etmek, bu da güzeldir. Yedincisi, sevinç ve üzüntüsünü hanımıyla paylaşmak. Ama tabii bu esnada kim sevincini veya hüznünü paylaşıyorsa karşı taraf da ona destek olmalı. Yoksa sen hüznünü paylaştın, o da zaten senin yüzünden oldu bunlar diye başlarsa olmaz. Hazreti Hatice validemizin bu hareketi çok takdire şayan bir hareket. Efendimiz Aleyhisselam yeni vahyi almış, evine gelmiş, tedirgin, titriyor, yatağına girmiş, üstümü ört, acayip bir şeyler gördüm diye korkuyor. Hazreti Hatice annemiz o kadar rahat ki, sen niye korkuyorsun? Sen akrabaya iyilik yapan birisin. Sen kimseye bir kötülük düşünmüyorsun. Allah sana niye kötülük yapsın? Rahat ol demiştir. İşte bu rahatlığı vermek çok önemlidir. Sekizincisi, boş vaktinin çoğunu ailesiyle geçirmek. Maalesef ki çoğu erkek geliyor, evinde yemeğini yiyor, gidiyor kahveye, oturuyor saatlerce, gelip yatıp gidiyor. Bu olmaz. Kişi çoluk çocuğuyla ilgilenmesi lazım. Yarın öbürsü gün sen çocuğuna ilgilenmedin mi, yarın öbürsü gün çocuğun birilerinin eline tuzağına düşüyor zaten. Dokuzuncusu, sürekli hanımını suçlayan konumda olmamak. Biraz da insan kendine bakması lazım. Bu her şeyde öyledir yani. Ben bu konuda yanlış mı yaptım? Acaba şöyle yapsaydım mı diye kendimizi devamlı sorgulamalıyız. Onuncusu, hanımına kendi yediğinden yedirip kendi giyindiğinden giydirmeli. Yani kendine ne kadar kalitede elbise alıyorsan aynı şeyi gözetmek. Kendin gidiyorsun devamlı dışarıda çok kaliteli yemek yiyorsun. Evde çok böyle alelade şeyler olmaz. 11'incisi, hatalarından dolayı şiddet uygulamayıp güzel nasihatte bulunmak. Efendimiz Aleyhisselam İssevsu bin nisai hayran, kadınlara hayırla nasihatte bulunun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. 12'incisi, tartışma ile seviyeye geldiyse, olur bir tartışma ortamı oldu, ya susmak ya da orayı terk etmek. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin bir sözü vardı. Evde tartışma başladığı zaman kişi cübbesinin bir kolunu yolda giymesi lazım derdi. Evet. Çünkü orada durduğunuz zaman o iş ilerler Allah korusun daha da kötü duruma gelir. Susmayı bile biliyorsan sus. Beceremiyorsan çık git. 13'üncüsü, talak ve boşanma kelimelerini kesinlikle kullanmamalı. Muhteremler. Adam geliyor bize. Hocam diyor ben diyor çok sinirlendim diyor. Sonra boş ol dedim. Diyorum ki niye 3 defa dedin? Ne bileyim yani. Nasıl ne bileyim? Bir şey biliyorsun da 3 defa diyorsun değil mi? Talağın 3 defa olduğunu bilmesen 3 defa demesin. Ne olur 3 defa derse? 4 mezhebe göre bir daha bu kadınla bir araya gelemez. Geçmiş olsun. Onun için İmam Ebu Hanife talebelerine demiştir ki,
İki kelimeyi ağzınıza almayın demiş. Birincisi balega, öbürü de kefera demiş. Yani söylerken bile ağzına almamış ha. Birisi küfür meselesi, yani sen kafirsin, birisine kafir deme, bir de hanımına boş ol demek. Yani eğer boşanma seviyesine gelindiyse zaten İslam bunu bir anda şarjörü boşaltır gibi boş ol, boş ol, boş ol diyerek boşamayı bizden istemiyor ki. Bu haram bir boşamadır ama geçerlidir. Ama bunu yapan haram işlemiştir. Nasıl yapması gerekir? Eğer bütün kararları aldılar, düşündüler, karar verdiler, temizlik döneminde beraber olmadan bir talak verecek. Bir ay bekleyecek. Yalnız yaşayacaklar. Yalnızlık nasıl? Bunu bir tadacaklar. Bir ay geçti, ya biz yapamıyoruz ya, basit meselelermiş, devam edelim deme ihtimalleri olsun diye. Veyahut da bir ay geçti, hakikaten ya bak biz böyle daha rahatız yani, öbür türlü aile yürümüyor diye bir talak daha verecek. Bir ay daha bekleyecek. Ondan sonra üçüncü talağı da üçüncü aydan sonra verecek. Yani zaten böyle bir talak yapan kişi, böyle bir boşama yapan kişi pişman olur mu? Olmaz. Çünkü denedi arada. Ama bizim millet şimdi çıkıyor, şarjörü boşaltır gibi boşaltıyor. Olmaz. Günah olmayan küçük kusurlarını görmezden gelmeli. 15.'si hanımının olumlu davranışlarını takdir etmeli. Bu zor bir şey değil yani. Yemek yapmış, teşekkür ederiz, eline sağlık, güzel olmuş demek zor bir şey değil yani. 16.'sı hanımını namahreme karşı korumalı. Bu konu acayip bir konu. İnsanlar düğüne gidiyorlar, başka yere gidiyorlar, kadınlarını süslüyorlar, yanlarında götürüyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Doğru bir şey değildir. Efendimiz Aleyhisselam bunlarla alakalı çok ağır bir ifadesi var. Deyyus ifadesini kullanıyor. Rabbim muhafaza etsin. 17.'si hanımının sırrını kimseyle paylaşmamalı. 18.'si çocukların terbiyesinde hanımına yardımcı olmalı. 19.'su hanımına beddua etmemeli, hayır dua etmelidir. Bunlar hanımların bizlerden beklediği görevler. Bizlerin onlara karşı yapmamız gereken görevler. Peki kadınların bize karşı neler yapması lazım? Sabırsızlıkla onu bekliyorsunuz değil mi? Hocam tamam yeter yüklendin bize, bir de onların görevlerini duyalım diyorsunuz. Evet, bizi hanım kardeşlerimiz de izliyorlar. Buradaki mesele görev yarışı yapmak değil. Ortamı nasıl düzeltiriz? Ailemiz nasıl cennet yuvasına dönüşür? Niceleri var, akşam oldu mu evine gitmek istemiyorlar. Bu çok kötü bir şeydir. İşte bu seviyeye gelmemek gerekir muhteremler. Şu da önemlidir aslında. Yani bazı belediyeler, müftülükler yapmaya çalışıyorlar ama bunu aslında zorunlu hale getirmek lazım. Herkese evlenmeden önce evlenmek mi istiyorsun? Hani resmi muamele için müracaat ediliyor ya. Bu durumda herkese bir sertifika şartı koşmalar lazım. Evlilikte nasıl davranması gerekiyor? Erkek de kadın da eğitimini almadan evlenmemesi lazım aslında. Yani bunları bilse ona göre hareket eder değil mi? Ama bilmeden şimdi evleniyor, yanlışlar yapıyor. Belki de çanaklar kırıldıktan sonra da bazen toparlamak da mümkün olmuyor. Evet, hanımların eşlerine karşı görevleri. Birincisi, eşi eve geldiğinde güler yüzle karşılamalı. Az önce dedik ya, erkek eve girerken güler yüzle selam vermeli, hanımı da güler yüzle karşılamalı. Erkek kapıyı açıyor, kimse yok. Veyahut da kadın kapıyı açıyor, öbür tarafa gidiyor. Çok zor değil yani. Buyurun, hoş geldiniz demek çok zor bir şey mi yani? Bunlar zor şeyler değil. Selam vermek de zor değil, böyle güzel bir şekilde karşılamak da zor değil aslında. İkincisi, eşine ismiyle değil, daha saygı ifade eden şekilde hitap etmeli. Üçüncüsü, Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirme hususunda eşine yardımcı olmalı. Genelde erkekler daha gevşek oluyorlar. Mesela namaz kılmıyorlar. Kadınlar genelde namaz kılıyorlar mesela. Bu durumda erkek de kadına, kadın da erkeğe yardımcı olması lazım. Ama bunu yaparken namazını kıldın mı, çabuk namazını kıl değil de güzel bir şekilde ikna edici bir dille bunu yapmak lazım. Dördüncüsü, zamanını televizyon ve sosyal medya karşısında geçirerek evini ve eşini ihmal etmemeli. Beşincisi, kıyafet ve eşya konusunda aşırıya gidip eşinin gücünün yetmeyeceği şeyleri istememeli. Yani sırf birileri yapmış diye, moda olmuş diye daha yeni bir elbise almış, efendim yok falancalar şunu almış veya ev eşyası sıkıştırmamalı. Çünkü erkek borç yükü altında ezilirse onun yansımaları sana olur illa. Şimdi çoğu mesela evlenen genç kardeşlerimiz, efendim şu da olsun, bu da olsun, şu da olsun, bu da olsun. Adamı şöyle bir borcun içine sokuyorlar, tamam mı? Adam da evleniyor, ertesi gün işe gidiyor, geliyor, maaşına bakıyor, ödemelere bakıyor, takside bakıyor, bunalıma giriyor.
Biz zannediyoruz ki eşya ile mutlu olunuyor. Eşya ile mutlu olsaydı bütün mobilyacılar mutlu olurdu. Altınla mutlu olursa bütün kuyumcular mutlu olurdu. Altınla eşya ile mutluluk olmaz. Altıncısı, eşinin kendisinden uzaklaşmaması için ailevi taleplerini yerine getirmesi gerekir. Ailelerinde sorun yaşayan çoğu kişilerin sorun sebebinin bu ailevi meseleler, siz anlıyorsunuz, çok açık konuşmak istemiyorum, ailevi meseleler olduğunu öğreniyoruz. Eğer bir evde sorun varsa genelde bu meselede sorun vardır ondan dolayı. Bu mesele sorun oldu mu artık erkek soğuyor. Bu yüzden hiçbir sorunu yokken boşananları biliyorum. Dolayısıyla bu çok önemli bir meseledir. Yedincisi, eşinin akrabalarına, özellikle anne babasına karşı saygılı olmalı. Bunu az önce de söyledik. Sekizincisi, temizliğe ve tertipli olmaya özen göstermeli, israftan uzak durmalıdır. Dokuzuncusu, süs ve zinetini herkesten çok eşinin yanında takınmalıdır. İnsanlar nefis saçıyorlar. O erkek iş yerine gittiği zaman acayip kadınlarla karşı karşıya kalıyor ve iş yerine veya başka yerde. Ama evine geliyor, tam tersi olmuş. Hani az önce biz ne dedik? Erkeklere karşı görevlerde arkadaşlarına karşı yaptığı güzel muameleden fazlasını eşine yapmak, değil mi? Kadın da dışarıya süslendiğinden daha fazlasını eşine karşı süslenmesi lazım. Bu önemli bir konudur, mühim bir konudur. Bir hoca efendi anlatıyor, ona da birisi anlatmış. Demiş hocam, hanım düğüne gitmiş, bana dedi ki beni düğünden alır mısın? Ben de diyor arabayla bekliyorum, bir kadın geldi. Arabaya binmeye çalışıyor, kim bu kadın dedim diyor falan. Sonra bir baktım benim hanımmış diyor. O kadar süslenmiş ki tanıyamadım demiş yani. Böyle olmaz. Kadın süsünü, zinetini, cazibesini kocasına karşı takınmalı. Dışarıya çıkarken iffetiyle, Müslüman kimliğiyle çıkmalıdır. Onuncusu, eşine karşı güven ve saygıyı asla yitirmemelidir. 11'incisi, konuşmalarında saygı sınırını aşmamalıdır. Yani hakaretler vesaire. Bunu iki taraf için de geçerli. Zaten az önce erkek için görevlerinde okuduk zaten. Sesini eşinin sesinden fazla yükseltmemeli. Eşinin izni olmadan başka bir yere gitmemeli. Yani izin almak zor bir şey değil. Bu konuda İslam'ın düsturu vardır yani ona göre. Bunları İslam bizden istiyor. Yani bir kadın, bu şu demek değildir yani. Kadın evde hapis kalacak anlamında değildir. Sadece nereye gittiğini, ben falanca yere gidiyorum, bugün falanca yere gideceğim demek zor bir şey mi yani? Kocası da eğer gayrimeşru bir durum yoksa, zararlı bir durum yoksa ona zaten izin verir ve vermelidir. Eşinin sevdiği yemeklerden yapmalı ki eşi evi özlesin. Yani dedik ya, bazıları var evine gitmek istemiyorlar. Sen evi öyle bir cazip haline getir ki, öyle güzel yemekler yap ki ya ben hanımımın yemeklerini tercih edeyim desin. Olur yani, insanların bir zaaf noktaları vardır. Onu bulup ona göre mutlu etmek lazım. Bu iki taraf için de geçerlidir. 15'incisi, eşinin sırlarını kimseyle paylaşmamalı. 16'ncısı, eşinin malını ve namusunu son derece korumalı. 17'incisi, namahrem kişilerle bir arada bulunmamalı. 18'incisi, eşinin izni olmadan eşinin malından harcamamalı. 19'uncusu, eşine beddua etmemeli, hayır dua etmeli. Bu da çok büyük bir bela aslında. Ufak bir şey de iki taraf için, ama kadınlar daha çok yapıyorlar. Allah belanı versin. Şöyle o. Ya Allah ona belanı verirse o bela seni de bulacak. Bir yanlışı var diyelim. Ya Rabbi ıslah et, bunu düzelt diye dua et. Düzelirse sen de mutlu olursun. Ama bir sıkıntısı var. Ya Rabbi belasını ver dedin. Allah da bela verdi. Yatalak oldu. Artık çalışamıyor, para kazanamıyor. Efendim yatağa düştü. Hep onun başında olmak zorunda kaldın. Daha mı hoşuna gider?